Değerli katılımcılar, değerli hocalarımız, sevgili arkadaşlarımız, 27 Mayıs 2022 tarihinde üniversitemiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü'nün yeni bir webinarıyla bir aradayız. Bugünkü webinar konumuz Troya Antik Kenti'nde sürdürülebilir kültürel miras. Bu konuda bize sunum yapmak üzere değerli arkadaşımız Çanakkale'den katılıyor. Kendisi 18 Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi. Öncelikle ben Şermin hocamızdan kısaca özgeçmişini belirtmesini rica ediyorum. Daha sonra sunumu için kendisine söz veriyoruz. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam, doçent doktor Ayşe Yıldız Özsalmanlı. Ayşe Yıldız Özsalmanlı hocamızla bir ortak arkadaşlığımız da var. Özgeçmişimde de bu zaten görülmüş olacak. Ben 9 Eylül Üniversitesi'nde 20 yıl görev yaptıktan sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne geçtim ve orada şu an görevimi doktor öğretim üyesi olarak sürdürüyorum. Ve asistanlık dönemimizde de Ayşe hocamızla beraber 9 Eylül Üniversitesi'nde asistanlık yaptık. Birlikte UNDP projelerine katıldık. Belediye ile ilgili çalışmalara katıldık. Şimdi onun moderatörlüğünde bir toplantıya katılmakta. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü'nün çalışmasına katılmaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Hocam buyurun. Siz de teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Bugünkü konunuzu heyecanla dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi bugünkü çalışma, yani bugünkü anlatım Troya Antik Kenti'nde sürdürülebilir kültürel miras yönetimi açısından Troya Antik Kenti'nin incelenmesi ve aslında bu bölge bütünleşik bir bölge olduğu için bu bölgedeki yönetim yapısının farklı bir biçimde yapılandırılması gerekiyor. Biz bu bölgede çalışarak, yani benim bugün sunacağım çalışma 2018 yılında uygulamasını yaptığımız ve Melike Erdoğan hocamızla, doçent doktor Melike Erdoğan hocamız bu yıl doçent oldu, yürüttüğümüz 2 uygulamalı çalışmanın günümüzdeki verilerle gözden geçirilmesi üzerine oluyor. Çünkü biz 2018 yılı Troya yılı kabul edilmişti. Troya Antik Kenti'ne sürdürülebilir kültürel miras yönetimi açısından bakarken, o çalışmayı uygulamalı olarak hazırlarken bölge yönetimini inceledik, bölgenin özelliklerini inceledik ve şunun farkına vardık ki o bölge aynı zamanda 1. sınıf tarım arazisi niteliğinde. Dünyanın en iyi kapya biberleri, en iyi domatesleri orada yetişiyor. Dolayısıyla bir ikinci çalışmaya daha start verdik. Diğer çalışmamız tamamlandıktan sonra ve dedik ki biz bütünleşik kırsal kalkınma perspektifinden de bu bölgeyle ilgili çalışma yapalım dedik. Ve oradaki köylerin durumunu öğrenmeye çalıştık. Çünkü kültürel miras özel olarak yönetilmesi gereken bir alan. Yani kültürel mirasın yönetimiyle ilgili uluslararası sözleşmeler var. Ama bir diğer açıdan baktığınız zaman aslında kırsal kalkınma bakımından da, yani Birleşmiş Milletler'in metinleri var ve bir takım düzenlemeleri var. Yani kırsal ve toplumsal kalkınmada aslında sağlanmalı bu tür tarımsal faaliyetler sürdüren yerler için. Dolayısıyla burası aslında bütünleşik bir yönetim sistemine ihtiyaç duyan bir alan. Diyeceksiniz ki kültürel miras alanları yönetimi bütünleşik yönetim değil mi? Onlar da öyle bir modeli öngörüyorlar.
O zaman bu durumun bu bölgenin özelinde incelenmesi gerekiyor. Ama bu çalışmaya başlarken çıkış noktamız sürdürülebilir kültürel miras yönetimi olduğu için aslında kültürel mirastan bir kere ne anladığımız, uluslararası platformda bunun nasıl düzenlendiğine bakmamız gerekir bence. Yani kültürel miras insanların tarih boyunca önceki kuşakların deneyimlerinden yararlanarak geleneklerinin devamlılığını ve geleceğe yönelik adımların atılmasının sağlanmasını hazırlamaya yönelik bir şey ne diyelim bir miras özelliğini taşıyor. Kültürel miras bir toplumun geçmişiyle ilgili yaşam dönemlerini bize anlatırken aslında o yaşamın sürekliliğini ve bize ulaşan yerel ve evrensel değerleri anlatıyor. Tabii kültürel mirası somut kültürel miras, soyut kültürel miras olarak ikiye ayırabiliyoruz. Yani bu tasnif aslında Kültür Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler'le bağlantılı yaklaşımında da görülüyor. Çünkü birbirlerini referans noktası olarak görüyorlar ve sayfalardan birbirine geçebiliyorsunuz. Yani yerel ve evrensel değer taşıyan somut ve soyut biz kültürel varlıkları kültürel miras olarak adlandırıyoruz. Tabii ki kültürel mirasında çeşitleri var. Yani hani endüstriyel kültürel miras var, işte arkeolojik kültürel miras var. Yani bunların da çeşitleri var esasında kendi alanları itibariyle ve dünyada bu konuda ciddi çalışmalar var. Tabii kültürel miras kavramı aslında hani bazen maddi objeleri, maddi ögeleri, maddi varlıkları içeren bir kavram olarak daha somut ve gözde görünebilir halde hayal edilebilir bir kavram oluyor. Dolayısıyla biz somut kültürel miras dediğimiz zaman işte taşınabilir ya da taşınamaz nitelikte olan bazen anıtsal eserler, sitler, bazı kent dokuları, kitaplar, işte arkeolojik bulgular, bazen aslında kaya sığınakları falan, bazen şehirler, bunları biz taşınabilir ya da taşınamaz somut kültürel miraslar olarak ele alabiliyoruz. Ancak bu kalıntılar, peyzajlar, kentler hepsi bunların içine giriyor. Ama aslında kültürel miras daha geniş boyutlu bir alan. Dolayısıyla özellikle Ayşe hocamın da çalışma alanlarıyla da şimdi o çalışma alanlarıyla da bağ kurar. Hani bu özellikle korunması gereken özel alanlar, sizin hocam doktora yüksek lisans tezinizde çalışmış olduğunuz gibi doğal sitler, biyolojik alanlar, yani birçok alan da aslında korunması gereken, hatta bizim mirasımız niteliğinde olan alanlar olarak tanımlanmaktadır. Kültürel miras konusundaki uluslararası düzenlemeler aslında savaştan, silahlı çatışmalardan, yani hani bugün savaşlar ve aslında Ukrayna savaşında gözümüzün önünde olduğu gibi, yani bu çatışma ortamlarının aslında kültür varlıklarına zarar vermesine yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır uluslararası platformda. Mesela 1907 yılında savaşlarla ilgili yapılan sözleşmede askeri amaçlarla kullanılmayan ve işte güzel sanatlara, ilme, hayırseverliğe tahsis edilmiş binaların korunmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğine işaret edilmiş. Bu hani korunması gereken somut kültürel mirasla ilgili hani ilk sözleşme olarak kabul ediliyor bu anlamda. Daha sonra Atina Bildirgesi, daha sonra işte Lahey Sözleşmesi, yine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan sözleşme aslında burada hani kültürel mirasın, somut kültürel mirasın korunmasına yönelik geniş katılımlı anlaşmalar ve sözleşmeler dizgesini başlatmış ve bunlar da hala bugün hani Birleşmiş Milletler sayfalarında yer almış oluyor. Tabii Birleşmiş Milletler'in kültürel miras konusundaki en önemli ve en kapsayıcı sözleşmesi doğal ve kültürel mirasın
Korunması Sözleşmesi 1972 yılında UNESCO tarafından kabul edilmiş olan sözleşme. Bu da 38 maddeden oluşuyor. Kapsamlı bir sözleşme ve diğer sözleşmelerin hani atası gibi kabul ediliyor bu anlamda. Dolayısıyla aslında eşsiz olan ve aslında daha sonradan yeri doldurulamayacak olan, hangi halka ait olursa olsun bütün kültürel varlıkların korunması bütün dünya halkları için önemlidir kavramını ortaya koyuyor bu sözleşme. Ve aslında burada bir fikir ve irade birliğini ortaya koymuş oluyor. Ve diyor ki kültürel mirasla ilgili olan ögeler tüm insanlığın kültürel mirasıdır. Dolayısıyla bu tüm insanlığın gelecek nesillere ulaştırması gereken miraslardır. Bunların bir kere öncelikle saptanması, ortaya çıkarılması gerekir. Sonra bunların korunması, sonra bunların teşhir edilmesi ve gelecek kuşaklara ulaştırılması gerekir. Ama bu teşhir etme sırasında restorasyon yaparken, çalışmalar yaparken bunun vasfını değiştirmemek gerekir, tamir edeceğiz diye. Yani burada da aslında hani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koruma ilkelerine ve aslında tabii ki yasal olarak da olan düzenlemelere ve uluslararası sözleşmelerden gelen yaklaşıma baktığımız zaman bu koruma çalışmalarını yaparken bunların bir kısmını olduğu gibi korumak, yani hani taşı taş üstüne koymamak ama var olan mevcut özellikle hani bazı sit alanlarında yapıyı değiştirmeden korumak, bazılarında da korurken özellikle bu koruma kurulu kararlarında olur. Mesela bu son dönemlerde ben bu yel değirmenleri üzerine, endüstriyel miras üzerine de çalışmıştım. Mesela o yel değirmenini koruyacak ama orayı bir kafeteryaya dönüştürebilirse hem gelenler ziyaret edip hem de orası hakkında, yani böyle ziyaret edip de oradan geçip gitmektense hani işlevsel bir alana orayı koruyarak dönüştürebilirse aynı zamanda daha çok ziyaret edilebilir kılması önemli. Aslında burada şöyle bir konu var. Yani bu bölgeleri de teşhir etmek, gelecek kuşaklara tanıtmak gerekiyor. Ancak bu koruma bölgeleriyle ilgili olan problem, korurken orada yapılaşma iznini kısıtladığınız için, orada başka bir faaliyete ya da restorasyona bile aslında uzmanlar eliyle izin verebildiğiniz için bazen oranın ekonomik gelişmişliğine, yani tabii yöre halkı, yani şu an yaşayan yöre halkı tarafından ket vurulmuş gibi hissediyorlar. Ya da o bölgeden göç etmek istiyorlar. Şimdi o bölgeden göç etmeleri daha büyük bir problem. Çünkü göç ettiklerinde o bölgeyi yalnızlaştırıyorlar ve o bölge talan edilmeye, özellikle hani meraklı da insanlar orada, işte acaba altınlar var mıdır, sikkeler var mıdır? Halbuki aslında kanuna göre onları hemen bildirmek zorunda ve onları üzerinde taşıyamaz, onları eritemez, öyle bir şey yapamaz. Ama hani insanlar acaba böyle bir şey olabilir mi diye, eğer bir bilinç yoksa suç olmasına rağmen bir talana konu olabilir o bölgeler. Dolayısıyla kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması için ulusal ve uluslararası işbirliğini yapmanın yanında aynı zamanda yöre halkından da destek almak gerekir. Tabii ki bu sadece, yani Birleşmiş Milletler sadece UNESCO ile değil, başka oluşturduğu komitelerle, yani bilimde gelişme ve ilerleme kaydedildikçe, mesela KOMOS gibi bir, işte Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi gibi bir konsey kurarak dünya kültürel miras mekanizmalarını oluşturmuş. Bu mekanizmalara göre aslında işte nasıl korunacağıyla ilgili dünyaya tavsiye niteliğinde olan bir takım düzenlemeler ya da aslında uluslararası sözleşme olduğu için tavsiyeden daha fazla şey ifade eden, uyulması gereken kurallar zinciri getirmiştir. Dolayısıyla
sözleşmeye taraf olan ülkeler, ki aslında burada bir yaygınlık söz konusudur, ulusal resmi kurumlarıyla ya da işte bu konularda kurulacak bazı dernekler ve kuruluşlarla sözleşme hükümlerini yerine getirmek konusunda bir irade göstermelidir. Tabii sadece Birleşmiş Milletler değil, aslında Avrupa Konseyi'nin de bir takım düzenlemeleri vardır kültürel mirasın korunması konusunda. İşte mesela Avrupa Kültür Sözleşmesi bunlardan bir tanesidir. Orada üye ülkelerin katılımcı bir yöntem, yani hem kendi katılımlarının gerçekleştirilmesi hem de aslında bu bölgelerin yönetiminde katılımcı yöntemlerin gerçekleştirmesini hedeflemişlerdir. Onun dışında mesela Venedik Tüzüğü özellikle bu sanat eserleri ve anıtsal alanlarla ilgili çok önemli bir düzenlemedir. Onun dışında yine 85 yılında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa mimari mirasının korunmasına yönelik sözleşme hazırlanmıştır. Bu sözleşmede de anıtlar, bina grupları, ören yerleri tanımlanmıştır ve burada aslında sözleşmede şöyle bir esneklik getirilmiştir. Yani her bir taraf mirasın korunmasında yasal önlemler alacaktır ve bunları her ülke kendi bölgesine göre ve bölgenin özelliklerine göre ona has yöntemlerle düzenlemeler yapıp o şekilde, yani bir yandan uluslararası boyutu takip edip bir yandan ulusal nitelikleri dikkate alarak düzenlemeler yapacak ve bu bölgeleri koruyacaktır. Şimdi bu sözleşmeler tabii ki var olmaya devam eder ve geliştirilmeye devam eder. 1992 yılında da Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi yine Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmıştır ve ülkelerin arkeolojik mirasın korunması konusunda yaşanan problemleri ortaya çıkarmak istediklerini ortaya koymuşlardır ve ortak metotlar geliştirerek bu sorunu çözmeye yönelmişlerdir. Yine 2005 yılında yine Avrupa Konseyi tarafından toplum için kültürel mirasın değeri konvansiyonu düzenlenmiştir. Buradaki önem şudur, yani sizin koordinatörlükle de ilişkili olarak kültürel miras yönetiminin sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiği ortaya koyulmuştur. Yani bu sürdürülebilirlik açısından bu 2005'teki yaklaşım önemlidir ki sürdürülebilirlikle ilgili zaten hani 87'deki ortak geleceğimiz raporu baz alındıktan sonra bunun işte çeşitli dönemlerde 2000'li yıllardan sonra bu tür belgelere de yansıtılmış olduğunu görüyoruz. Burada aslında sürdürülebilir kaynak yönetim ilkelerine dayanan bir ekonomik kalkınma modelinin bir parçası olarak koruma ve korumanın, sürdürülebilir yönetimin gerçekleştirilmesine işaret edilmiştir, gereğine işaret edilmiştir. Burada kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla bu konu, yani ben şunu görüyorum kültürel miras yönetiminde, her bir sözleşme var olan eksiklikleri gidererek bir aslında genişletici bir kültürel mirasın korunması ve yönetilmesi konusunda genişletici ve iyileştirici bir etki yaratmaya çalışmış. Yani bir bakmışlar ki aslında hani o bölgeyi kültürel mirası korumaya çalışıyorlar ama oradaki halk göç etmeye devam ediyor. O zaman sürdürülebilir bir yaklaşımla onları bir yandan orada tutmak ama bir yandan o bölgenin niteliklerini de korumak hedeflenmiştir. Dolayısıyla baktığımızda bu kavramsal içeriğin, yani sürdürülebilir kültürel miras konusundaki kavramsal içeriğin geliştirildiğini ve insanlığın ortak değeri olmasının daha fazla vurgulandığını, kültürel miras listesindeki geçici listesinde yer alan
Dünya Kültürel Miras Geçici Listesi'nde yer alan mirasların, kültürel mirasların, işte anıtsal eserlerin gerçek listeye, yani kalıcı listeye geçirildiğini, yani bunların arttığını görebiliyoruz. Tabii dünyada turizm, yani kalkınmada mesela sektörler düşünüldüğünde, yani kırsal ya da kentsel ekonomilerde biz 3 temel sektör düşünüyoruz. Bu 3 temel sektör tarım ve madencilik birincisi, ikincisi sanayi sektörü, diğeri de ulaşım sektörü. Dolayısıyla diğeri de aslında daha doğrusu hizmetler sektörü diyelim. Ulaşım vesaire gibi onlar da onun içinde. Turizm, yani kirletici etkileri az olması sebebiyle sürdürülebilirliğe daha uygun olduğu için ve dünya nüfusu da arttığı için ve ulaşım da kolaylaştığı için turizm de daha çok yaygınlaşan bir sektör. Dolayısıyla bundan pay almak isteyen, kültürel mirasa sahip, doğal mirasa sahip alanlar koruma kullanma dengesini sağladıktan sonra bu ekonomik paydan gelişme ve kalkınma için üzerlerine düşen payı ya da paylarına düşecek olanı alabilecek durumdalar. Dolayısıyla hani insanlığın ortak değerini korumak ama aynı zamanda oradaki işte yoksulluğu ya da işte ekonomik daralmayı ya da bu koruma faaliyetlerinden kaynaklı bir hareket kabiliyetinin kısıtlılığı varsa onu da aşmak için bize fırsat sağlıyor bu alanlar diye düşünebiliriz esasında. Tabii bu anlamda kültürel mirasın korunması önemli çünkü bu alanlar ya aynı zamanda toplumun kimliğinin ve sürekliliğinin de simgesi oluyorlar. Aynı zamanda işte estetik açıdan, manevi açıdan, dini açıdan, politik açıdan çeşitli değerlere sahipler. Dolayısıyla bu değerleri ilk önce belgelemek, sonra koruma altına almak ve iyi bir biçimde, katılımcı bir biçimde yönetmek gerekiyor. Kültürel miras alanlarının bulunduğu yerlerin şöyle bir önemi var. Aksoy ve Ünsal bu çalışmada buna çok vurgu yapmışlar açıkçası. Bu benim en hoşuma giden yaklaşımlardan bir tanesi. Orada aslında oradaki kültürel miras eğer tespit edilmişse orada aslında bir imaj sağlıyor o bölgeye ve aslında oranın bir marka değerini oluşturuyor. Yani Troya Antik Kenti'nin Çanakkale'de bir marka değeri oluşturması gibi ya da Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın yani Çanakkale şehitliklerinin burada bir marka değeri oluşturması gibi. Bizde turizm sezonu mesela Mart ayıyla beraber başlıyor. Ta ki Ekim ayına kadar yani 8 aylık bir süre boyunca buraya turistler gelmiş oluyor. Şimdi mesela Troya Antik Kenti'ne gelen turist sayısı ortalama 350 bin. Troya yılında yani 2018 yılı Dünya Troya yılı ilan edilmişti. Biz bu çalışmaya başladığımızda 450 bine çıkmıştı nüfus. Şimdi burada şöyle bir açmaz var. Diyorlar ki Troya yılı işte hatta o zamanki o yılki şeylerde 1 milyon kişi gelsin. Biz görüşme yaptığımızda Rüstem Hoca o bölgeyle ilgili Rüstem Aslan çalışıyor ve aslında kitapları da işte 11-12 dilde yayınlanıyor ve Troya yılında da yayınlandı Profesör Doktor. Biz görüşme yaptık bu çalışmanın uzantısı olarak. Şimdi biraz metne bağlı kalıyorum, bazen coşuyorum, metinden ayrılıyorum. Şöyle dedik, hocam yani işte hedef var, 1 milyon kişi gelsin, 1 milyon kişi Troya kentini ziyaret etsin. Çanakkale şehrinin işte ekonomisi gelişsin, otellerde kalsınlar, alışveriş etsinler. İşte biz de aslında kirletici bir etki yaratmadan turizmle biraz kalkınalım. Hoca dedik ya 1 milyon kişi gelirse mahvolur burası. Yani hani 1 milyon kişi de
tabii ki yaz döneminde geliyor. 1 milyon kişi gelirse o zaman yani o da ayrı bir etki yaratır. Şimdi 1 milyon kişi gelebilir, yani böyle bir şey tercih edebiliriz. Bu aslında diğer şehirlerimizin ekonomisini de etkiler. Ama o zaman şöyle projelerle, yani mesela yine Çanakkale Troya bölgesinde yapılan Troya Müzesi ile beraber müze tarihi alanda, açık alanda gezmek isteyenlerin biraz önüne almıştır. Yani biraz onlara yani Troya Müzesi'ni gezdiğinde açık alanda zaten aslında sanal gezilerle gezmiş gibi oluyor kişiler. Dolayısıyla hani o açık alanda gezmeleri hala kazılar devam ettiği için, yani daha doğrusu orada bir yıpranma durumu söz konusu olabileceği için çok tercih edilmiyor. Ama modernleştirilmiş, orada bu çok başarıldı, yani Dünya Mirası yılı, yani Troya yılı ilan edilince 2018. Dolayısıyla o bölgede yapılan müze aslında işte modern müze, Troya'nın hem hikayesini anlattı insanlara, hem de aslında yani o bölgenin nasıl korunacağıyla ilgili bir model getirdi. Ancak Covid salgını sebebiyle biraz ziyaretlerde tabii ki yani uluslararası turizmde bir gerileme oldu. Bunun tekrar toparlanacağı düşünülüyor. Ama öyle hani çok yükselsin, çok gelsinler, çok gerçekçi değil. Yani o bile aslında bazen tedirgin edebiliyor bu konuda çalışanları. Şimdi neden önemli oradaki mirasın korunması ve bu mirasın korunmasında nasıl bir yöntem izlenmesi düşünülüyor? Bu kültürel mirasın korunması konusunda aslında yönetim planları yapılıyor ve yönetim planı yapılarak, ki bu Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak yönetim planlarıyla kültürel miras alanlarının korunması hedefleniyor. Ve burada kişiler bir önceki dönemle aidiyet kuruyorlar. Mesela bizim Truva bölgesinde, Truva Ören yerinde 16 tane köy var. Ve orada tarımsal faaliyet yürütülmeye devam ediliyor. Yani oradaki köylerin nüfusunun büyük bir kısmı tarımsal faaliyetle ilgileniyor ve bunlar buradaki tarımsal birinci sınıf tarım arazisi ve dünyanın en iyi kapya biberi ve dünyanın en iyi domatesi yetişiyor. Ama mesela Troya domatesi ismiyle pazarlamak istiyor oradaki halk domateslerini. Yani öyle ismimiz duyulur diyorlar. Yani ya da Kumkale domatesi olarak isimlendirilsin diyorlar. Çünkü Kumkale'nin de ayrı bir turistik özelliği var. O da hani 12. 13. yüzyılda hani Osmanlılar açısından önemli bir yer. Esasında yerleşim yerlerine baktığımızda niye Troya kenti 12 defa ya da 11 defa üst üste oraya kurulmuş? Şu an orada Tehkikeliler aslında 11. Truva halkı olarak nitelendiriliyor. Çünkü yerleşim yeri bir kere çok verimli. Yani yer seçimi kriterleri bakımından su kaynaklarına yakın, aslında hani savunma açısından da kritik bir, stratejik bir alan, yani Çanakkale bölgesi. Dolayısıyla tarih boyunca hep yerleşme için seçilmiş. Çok verimli bir alan, çok havası temiz bir alan ve aynı zamanda oradaki limandan, hani orada Truva'daki gemilerin işte hani kalkış noktası olarak değerlendireceğimiz bir yer açısından baktığımızda oradaki limana baktığımızda rüzgarı arkasına alarak birden boğazı geçebilecek, rüzgarı yakalayabilen ya da rüzgar ters estiği zaman orada dinlenebilen bir alana sahip. Yani aslında jeoloji, yani coğrafi açıdan da hani iklim bakımından da özel bir niteliğe sahip. Şimdi dolayısıyla baktığımızda bu bölgelerin bu anlamda
korunması gerekiyor. Tabii bu sürdürülebilirlik kavramı hani ilk önce 1980'lerde Dünya Koruma Stratejisi'nde kullanılmıştı ama hani az önce söylediğim için buraya tekrar vurgu yapmayalım. 87'de de Ortak Geleceğimiz raporunda kullanılmıştı. Dolayısıyla burada da aslında herkes için sürdürülebilir olmak, yani herkes için kalkınmayı sağlamak gerekiyor. Üstelik de aslında dünyada yani toplumların kalkınmasıyla ilgili olan düzenlemelere baktığımızda toplum kalkınmasıyla ilgili olan düzenlemeler mesela 1969 yılında ilk toplum kalkınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Toplumsal Kalkınma bildirgesi hazırlanıyor. Bir de 1995 yılında Birleşmiş Milletler Kopenhag Toplum Kalkınması bildirgesini hazırlıyor. Bütün bu bildirgelerde diyor ki aslında ekonomik ve toplumsal kalkınma birbirine bağlıdır. Dolayısıyla aslında kalkınmanın, büyümenin bütünleşmiş bir biçimde, yani hani hem kentsel hem kırsal alan, ya oradaki halkları da düşünerek gerçekleştirmek gerekir. Yani işte sektörler arasındaki etkileşimi dikkate almak, doğayı korumak, kültür varlığı varsa onu korumak. Yani ama halk oradan göç etmesin diye de onu orada tutabilecek bir mekanizma geliştirmek gerekir. Dolayısıyla bu şeyler yani kültürel mirası da korumak istiyorsak aslında bütünleşik düşünmek zorundayız. Çünkü kültürel mirasın korunmasını sağlamaya çalıştığımız yerde o mirası koruyacak yerleşimin olması lazım. Sosyal ve ekonomik şartları iyileşmezse o bölgenin oradaki tahribat artar. Oradaki halk oradan ayrılır. Dolayısıyla sürdürülebilir bir yönetim için bunu sağlamak gerekir. Dolayısıyla bir kültür mirasının hem günümüz hem de gelecek kuşaklar için etkin olarak yönetilmesini sağlamak için Kültür Bakanlığı'nın çözüm yöntemi ve aslında ona önerilen yöntem bu bölgeler için bir yönetim planlaması yapmasıdır. Bu yönetim planlaması da içinde hem merkezi yönetimi hem yerel toplulukları barındırır ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uygulama, izleme, değerlendirme planları hazırlanır. Ama sizin bölgeniz sadece bir kültürel bir miras alanı değilse, yani aynı zamanda birinci sınıf tarım arazisi ise, o kültürel mirası o bölgede korurken aynı zamanda o tarım alanını da başka bir bakanlık aracılığıyla korursunuz. O yüzden de bizim Truya kültürel mirasının bulunduğu bölge aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı bakımından da önemli, korunması gereken bir alandır. Dolayısıyla şu anki koruma uzun erimli plan yöntemiyle olur burada da. Yani uzun erimli bir planı vardır bu bölgenin ve ona göre aslında ağaçlandırması, işte oradaki ürünlerin planlanması o uzun vadeli plana göre olur. Çünkü bölge kendi içerisinde hem bu birinci sınıf tarım arazilerini, korunması gereken birinci sınıf tarım arazilerini barındırır, hem de aslında o tarım arazilerinde o tarımsal ürünün üretildiği yerlerde aslında hala bazı şeyler vardır. Yani bazı mesela höyük biçimindeki alanlar vardır. Bazı daha kazısı başlamamış ama tespit edilmiş yerler vardır. Dolayısıyla o bölgede zaten yapılaşmaya izin verilmez. O bölgenin korunması bakımından da bu aslında tarım alanı niteliğinin sürdürülmesinin önemi var. Ama köylülerde de şöyle bir şikayet var esasında o bölgede. Yani kültür ve tabiat varlığı olarak o bölgenin korunmasının dışında bir de aslında tarım alanı olarak korunması farklı bakanlıkların o bölgeyle ilgilenmesini bizim karşımıza getirir. Dolayısıyla halk da
ya biz burada işte bir çivi çakamıyoruz, bir işte hani bir şey yapamıyoruz. İşte başkaları arazilerini satıyorlar, biz arazimizi satmak istemiyoruz ama kazancımız düşüyor. Gençlerimiz hep büyük şehirlere gidiyor ya da işte Çanakkale merkeze gidiyorlar. Biz burada tarlada çalışacak kişi de bulamıyoruz diyorlar. Hani böylesine bir problemle karşılaşıyoruz bu bölgede. Şimdi Troya Antik Kenti Dünya Kültürel Mirası'na girmiş 1998 yılında ve bu kültürel miras listesine girmiş alanlardan biri. Ancak bu hani Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı, bizde de Rüstem Hoca bu çalışmayı yaptı, bize de sağ olsun verdi bakanlığa verirken, burada yönetim planı yok. Yani Troya ile birlikte aslında hani Dünya Kültürel Miras listesine girmiş bizim alanlarımız şu an sayı olarak 19 tane. 19 alandan 7'sinde yönetim planı yok. Ancak bugün itibariyle yönetim planı olan kültürel miras alanlarımıza baktığımızda bu sayıları ben de zaten Kültür Bakanlığı'ndan tekrar güncelledim. 23 tane kültürel miras alan yönetim planı var. Bunlardan bazıları geçici listede olanlar. Şimdi Türkiye kültürel miras listesi açısından da çeşitliliğe sahip. Yani çok çeşitli kültürel miras unsurlarını barındırabiliyor. Ve çok sayıda, hatta bizim geçici kültürel miras listesinde olan şu an 85 tane tespit edilmiş kültürel geçici miras listesindeki yerimiz var. Yani Türkiye olarak sayıca çok fazla ve çeşitliliği de çok fazla. Ama bu bölgede son dönemde çok da beğendim, bir çalışma yapılmış Şaziye Bal tarafından Pamukkale Üniversitesi'nde bir şehir planlama bölümü tarafından bir tez hazırlanmış. O da şöyle bir kavram getirmiş. Bütünleşik miras yönetimi diye bir kavram getirmiş ve ona göre bir model önermiş. Mesela Troya Antik Kenti'ni örnek olarak almış. Bu bence hani verimli topraklarda olan birçok yani sizlerin bölgesiyle de ilgili olabilir. Bütünleşik miras yönetimi denebilir bu alanlara demiş ve kurumların birlikte yönetebilecekleri bir komite mekanizması ortaya koymuş. Tabii biz haberdar değildik mesela bu tez çalışmasından ama hani aklın yolu bir, yani aynı yoldan gittik ve bu alanın özelliğini görerek, ki bizim Ziraat Fakültesi de çok bu alanla ilgili çalışıyor. Dedik ki burada bütünleşik bir kırsal kalkınma modeli olursa ancak gelişebilir. Çünkü bizim yaptığımız ikinci çalışmada Melike Hoca'yla Troya Tarihi Alan Milli Parkı'nda 16 tane köy var. Bu 16 köyden 3 tanesi çok yakın. Yani mesela Tevfikiye Köyü zaten Troya Müzesi'nin ve Troya Antik Kenti'nin içinde. Yani işte 600 metre falan var yani antik kente. Çıplak ve Kalafat köyleri var. Bunlar da tarımla geçinen köyler. Bu köyler aslında çok zengin köyler değil yani. Daha doğrusu şöyle, yani çok gelir getirici şeyleri var. İşte o domates, kapya falan, yani hani çok iyi şeyleri var. Tarımsal ekonomileri var. Ama eskiden ailece bu tarlada çalışırken bayağı hani üretim gerçekleştirip o üretim de kendilerine kalıyormuş. Ama şimdi oradaki köylüler yani uzun bir süreden beri dışarıdan gelen mevsimlik işçilerle bu domatesleri topluyorlar, bu kapya biberleri topluyorlar. Kendi çocukları, bir iki tane çocuğu olur genelde Çanakkale'de yaşayanların. Kendi çocukları nerede diye sorduğumuzda ya okumak için başka şehire gitmiş ya Çanakkale merkezde oturuyor. Yani çocuklar da orada gideyim ziraat okuyayım da ben işte tarlada çalışayım, dünyanın en iyi domatesi, dünyanın en iyi kapya biberi tespit edilmiş, burada yetişiyor demiyor çocuklar. Yani çocuklar da kendini daha büyük şehirde yaşamaya yönlendiriyor. Dolayısıyla oradaki halk yani göç ediyor zaten.
ve göçle karşı karşıya, çalışacağı zamanlarda işçi getiriyor ve fakirleştiği için burayı korumak konusunda, böyle bir bilinç geliştirmek konusunda çok heyecanlı değil. Mesela Tevfikiye Köyü hem müzenin yanında hem de Turaya öğren yerinin, yani ziyaret edilen alanın yanında. Ama köylülerle görüşme yaptığımızda dediler ki bize, ya biz dediler bu şeyde yani turistlerin otobüsü bizim köyün içinden geçmediği için biz o turistleri görmüyoruz bile. Yani turistik alanda da satış yapamıyoruz çünkü Kültür Bakanlığı satış yapıyor. Onlar gelip bizden işte bez bebek falan almıyorlar. Ama mesela Troya yılı çerçevesinde şöyle güzel bir şey yapıldı. Troya yılında işte kaymakamlığın, belediyelerin kursları, yani buradaki belediyeler de yardımcı oldular o faaliyetlerde. Açılan işte kurslar oradaki halka, mesela İngilizce öğretmeye yönelik kurslar oldu. Erkeklere ve kadınlara birlikte işte pazarlama, marketing çalışmalarının nasıl yapılacağı, işte halkla ilişkiler dersi, İngilizce dersi gibi dersler koydular. Troya yılı sayesinde. Ve kadınlara da işte bebek, yani orada Troya dönemine ait oradan esintiler taşıyan bez bebekler yaptırdılar. Bazı işte el işleri yaptırdılar, bazı takılar yaptırdılar. Dolayısıyla bunlarla beraber o bölgenin kalkınması sağlanmaya çalışıldı. Ama bence bu biraz daha fazla gayret gerektiren bir şeydi. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmez derler. Hakikaten de o köylülerin birlikte bulacakları çözümlerle, belki aslında o tür bölgelerin korunması için devlet destekli, ama sadece devlet destekli olmaz. Mesela burada OPET çok ciddi tarihi kültürel alanla ilgili çalışma yapıyor ve aslında müzeyle ilgili de çalışma yaptı. Yani özel sektörü, dernekleri, vatandaşları birlikte bu bölgeyi korumaya ve geliştirmeye yönlendirmek lazım. Bu da ancak onların burada kalıcılığını sağlayarak olur. Belki işte mesela Turaya'da bir yönetim planı hala geçmiş değil. Çünkü orası farklı bölgelerin de farklı açılardan da, yani baktığınızda aslında sürdürülebilirlik merkezinde toplanıyor ama farklı açılardan da korunması gereken alan olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunların dikkate alınarak planlamanın yapılması, bu bölgelerle ilgili daha çok akademik çalışmanın, belki projenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Özellikle bizim geçim sağlama yönüyle ele aldığımız çalışmada 3 köy hani öyle çok varlıklı köyler değil. Ama gelecek her türlü yatırımda sadece bunun Tevfikiye köyüne, o Tevfikiye köyünde bile yeterli değil. Mesela onların Çıplak ve Kalafat köylerinde ve diğer köylerde de olması gerektiğini, yani bütün bölgenin düşünülmesi gerektiğini söylüyorlar. Tabii burada şunu da söylemek lazım, ilave etmek gerekir. Hiçbir şey yapılmadı mı? Hayır, çok şey yapıldı. Bunun sürekliliği önemli. Tevfikiye köyünde mesela Truva dönemindeki mimariden esinlenerek oradaki köylerin köy evlerinin dış çeperleri oradaki şeylere, malzemelere benzetilerek sıvandı. Dolayısıyla bu hani gelecek turistleri köy merkezine getirerek köylülerin de satış yapmasını sağlamaya yönelikti. Ama çok başarılı oldu mu? Belki bir başka çalışmayla tespit edilir. Covid süreci geçtikten sonra tabii turizmin canlanmasıyla gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Bu tür bölgelerde ben de bütünleşik kırsal kalkınmanın dikkate alınması, gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bunun daha çok koruma kullanma dengesini sağlayacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görselleri kullanamadım, o yüzden de kusura bakmayın, ama
Hani internet sayfasında bunun çok gelişmişi var. Hem Troya Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz, hem de Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı'ndan bu bölgeleri ziyaret edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Şermin Hocam. Güzel bir çalışmaydı. Troya Milli Parkı ile ilgili bilgilerimizi de bir yandan arttırmış olduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışma alanlarından bir tanesi. Bir yandan da kültür mirasının sürdürülebilirliği açısından da önemli bir konuydu. Siz sunumunuzu yaparken benim aklıma bazı şeyler geldi. Bir ara okumuştum. Antalya'da Aspendos'da tarihi yine kültürel olarak orada bir Aspendos ismiyle toplanılan bir yer var. Bir ara orada oturulacak olan yerlerin üzerine bildiğimiz bu yerlere döşenen mermer taşlardan döşendiğini okumuştum. Bu orijinali değil tabii ki. Orijinali olan taşların orada olması gerekiyor. Yani öyle bir mermer taş sonradan götürülüp üstüne döşenirse bu Türkiye turizmi açısından da aslında iyi bir tanıtımda olmayabilir. İkincisi Akyaka ve Bodrum bizim yaz dönemlerinde en çok turizm akınına uğrayan yerlerimiz. Bodrum'da altyapı sorunları olduğunu sık sık görüyoruz. Nüfus çok fazla olduğu için. Akyaka'da da çevresel kirliliği çok fazla okuyoruz ve kendimiz de izleyebiliyoruz. Hatta ormanlık alanların, orman yollarından geçerken de yol boyunca arabalardan atılmış birçok atığın yol kenarlarında olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar sürdürülebilirlik, o orman varlığını sürdürülebilirliği adına hiç de iyi şeyler değil. Yine yolda görüyoruz. İnsanlar pet şişesiyle suyu içtikten sonra pet şişesini pencereden atıyor, poşeti atıyor. Bir sandviçin kağıtlarını atıyor. Ve bunlar yol boyunca Muğla adına çevresel kirlilik anlamında bir dönem yine gördüğümüz bir şey, gelmeyin artık yeter diye Akyaka'da ağaçların olduğu yere oranın kendi vatandaşı yazıp koymuştu. Yani kirliliği tolere edemez düzeye geliyor o yöre ve halkı da eski o bakir halini tabii ki arıyor o doğanın ve böyle bir tepkisi vardı. Bir de Türkiye'nin kültür mirası konusunda okuduğum çalışmalardan birisi. Bizim özel çevre koruma bölgelerimiz var. Son dönemlerde özel koruma alanları statüsüne alınmış alanlar arttı. Kültür ve tabiat varlıkları, işte tarihi eserler, sit alanları, mağaralar, anıt ağaçlar. Ama bunların içerisinde en fazla hani ekolojik güzelliktir, ona ne deniyor? Bolu için örneğin görüntüsü ile pastoral bir güzelliktir. Ama bundan ziyade Türkiye çok medeniyete beşiklik etmiş bir yarımada ve burada o kadar çok geçmiş tarihe ilişkin kültürel ve tarihi eserler var ki Kültür ve Tabiat, Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu konuda envanterini uzun yıllardır hazırlıyor. Yani şunu belirtebiliriz, Türkiye'nin en fazla zenginliği çevresel değerler, kültürel değerler, turizm değerleri açısından gruplara ayırırsak bence kültür ve tabiat, kültür ve tarihi eserleriyle birinci düzeyde. Sikkelerdir, eski yazıtlardır, o mağaralara kazılmış, elle yapılmış emarelerdir. Bunların her biri hem Türkiye'nin tanıtılması hem de sürdürülebilir kültür mirası yönetimi adına da bence çok çok önemli. Bu şekilde ufak bazı katkılar
Teşekkür ederim bulunmak hocam. istedim. Bir de ben şunu da söyleyeyim. Tabii Truva Müzesi yapıldı ama Truva'daki eserler yurt dışına çıkarılmış, kaçırılmış bazıları. Evet. İşte onların da Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bizim müzemizde sergilenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ya inşallah onlar bir sonuç verir, çünkü hani onların götürülmesi hiç hak değil, çünkü neredeyse orada kalmalı bu tarihi eserler. İnşallah onların dönüşü konusunda da bir başarı elde Evet. etmiş oluruz. Bu konuda da Türkiye ciddi çalışmalar yürütüyor. Evet. Yine geçmişte vardı. Bergama'da yine tarihi eserlerden bazıları kaçırılmıştı. İngiltere'ydi galiba. Evet, gene Ama yıllar İngiltere. sonra o tekrar iade edildi, getirildi. Evet, Ee, bu ben konuda da takip... çalışmalar var. İnşallah olur, başarılı olur. Evet. İnşallah. Çanakkale'nin tanıtılması adına bir yandan da Çanakkale Savaşları'yla çok önemli bir kentimiz. Evet. Çanakkale Boğazı'yla önemli, stratejik önemi olan bir kentimiz ve kültürel mirasının sürdürülebilir kültürel mirası açısından da bence çok başarılı bir örnek olacaktır Çanakkale. Evet hocam, inşallah İnşallah. burada birlikte ziyaret etmek olsun diyelim, dileğimiz İnşallah, inşallah. inşallah. İnşallah önümüz yaz. Bakalım Evet, kısmetse. inşallah hocam, Evet. bekleriz. Diğer arkadaşlar sanırım şu an toplantıları var ya da başka bir işleri var. Ben bugünlük sunumu tamamlayalım diyorum. Peki, Teşekkür ediyorum katılımınız için. peki. Nice yeni çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ Çok olun. Ben de teşekkürler çok hocam. teşekkür ederim. Sağ Nur Sağ olun. olun hocam. hocamız geldi galiba. Sesi geldi. Buradaydım hocam. Öyle Dinliyordum mi? ben de. Öyle Evet, mi? evet, Görüntü Evet. dinliyordum. olmayınca. Evet, görüntüyü Peki. açmadım. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Gerçekten keyifle dinledim ben de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Yani çok teşekkür ederim ben de. Ben de çok mutlulukla paylaşım yapmış oldum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Evet. Evet, hoşça kalınız Hoşça değerli kalın. katılımcılarımız. Yeni bir çalışmada Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü olarak tekrar buluşmak dileğiyle.